Bu videoda 100x yükselebilecek meme coinler nasıl bulunur detaylı bir şekilde bundan bahsedeceğiz. Burada bulduğumuz coinlerden dolandırılmamak için nelere dikkat etmemiz lazım bunu da detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu videoyu sonuna kadar izleyerek siz de bu tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Hadi gelin başlayalım. DEX Screener tüm meme coinlerin neredeyse ilk oluşturulduğu ve yayınlandığı platform. Burada bugün gündem olan çoğu meme token da buradan çıkmış durumda. Peki buradaki platformu nasıl kullanabiliriz? Alım nasıl yapabiliriz? Ve burada 100x hatta 1000x yapabilecek projeleri nasıl buluruz? İlk başta siteye girdiğimizde açıklama kısmında ben size bağlantısını vereceğim. Solana üzerindeki meme coinler şu anda daha fazla yaygın durumda. Ama sizin özenle bakmak istediğiniz bir ağ olursa buradan tek tek de bakabilirsiniz. Ben Solana üzerinde hype olduğu için bu videoda Solana üzerinden ilerleyeceğim. Burada ilk başta Age kısmında projeler ne zaman oluşturulduğunu görüyoruz. Mesela buradaki proje 2 saat önce oluşturulmuş. Buradaki diğer bir proje ise 22 saat önce. Bunu sıralayabiliriz. Sondan başa, baştan sona gibi sıralamamız mevcut. Neredeyse her saniye hatta her salise yeni bir proje çıkıyor. Burada bu projelerin çoğu yok olacak ve hepsi riskli durumda. Bunu unutmamak lazım. Bu videoda anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir ve meme tokenlar topluluk odaklı oldukları için çok risk içerir. Burada 100x, 1000x yapabileceğiniz gibi paranız sıfırlanabilir. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Burada ilk etapta projenin detayına girmeden önce projelerin ikonik olup olmadığını inceleyebilirsiniz. Topluluk odaklı projeler olduğu için ikon olmuş, ikonik projeler sizin için daha ön planda olacaktır. Çünkü daha fazla kullanıcıya hitap edebilme potansiyeli var. Burada aşağı doğru indiğimde mesela benim gözüme çarpan Sol projesi var. Burada bu projenin 22 saat önce yayınlandığını ve buradaki zaman değişimlerini görebiliyoruz. Tıklayalım, detayına bakalım. Nelere bakmamız lazım? Dikkat etmemiz gereken şeyler neler? Bunlardan bahsedelim. Burada coin'in detayları yer alıyor. İlk önce web sitesi varsa web sitesine, Twitter ve Telegram hesabı varsa Twitter ve Telegram hesabına bakabilirsiniz. Topluluk odaklı projeler oldukları için topluluklarının ön planda olması sizin için daha avantajlı olacaktır. Burada gördüğünüz gibi halihazırda bir web siteleri var. Çok fazla bir potansiyelde beklemeyin. Çünkü bu coinler meme token oldukları için aslında çok fazla da üstüne uğraşılmamış projeler olacaktır. Twitter hesaplarına bakıyorum. Burada Twitter hesaplarına giriş yaptım. Aslında dandikte bir hesapları var. Yani üstüne çok fazla uğraşılmamış. Burada Telegram'ınız varsa Telegram gruplarına da bakmanızda fayda var. Daha aktif bir proje bulup devam edeceğim. Bu projeyi mesela beğenmedim, geçiyorum. Ama sizin burada bakmanız gereken detaylar olacak. Buradaki değerler ne anlama geliyor? Bizim burada nelere dikkat etmemiz lazım? Bunların hepsine değineceğiz. Mesela bir tanesine denk geldim. 24 saatte %4 milyon yapmış. Bunun detaylarına bakalım. İlk başta burada dikkat etmemiz gereken likidite. Likidite bizim için çok önemli. Çünkü alım ve satım işlemleri likidite sayesinde oluyor. Eğer burada likidite düşükse işlemlerimiz gerçekleşmeyecektir. O yüzden burada hatırı sayılır bir miktar likidite olması gerekiyor. Bu paritede de çok yüksek bir likidite var. Ama 24 saatte zaten %4 milyon yükselmiş. Coin zaten 2 saat 43 dakika önce yaratılmış. Yani aslında çok riskli bir coin. Fakat burada meme coin olduğu için kaybedebileceğimiz bir miktarla yine deneme yapabiliriz. Burada likiditenin yüksek olması bizim için olumlu. Bir diğer etkenimiz ise işlem sayısı. Yaklaşık 9000 işlem yapılmış. Yani coin üzerinde al satlar yapılıyor ki aşağıda da alım satım işlemlerini görebiliyoruz. Burası da volüm. Coin'in büyüklüğü şu anda 2.8 milyon. Yine hatırı sayılır hatta yüksek bir değer. Aşağısı da makers yani kaç kişinin bu coin'i aldığı. 2567 kişi işlem yapmış. Coin'imiz Solana ağında, o yüzden buradan gelip Doge'un kontrat adresini kopyalıyoruz. Solscan sitesine girip kontrat adresimi yapıştırıp token'a bakıyoruz. Burada holders kısmı var. Burada token'ın holder'larını görebiliyoruz. Yani burada hangi cüzdanda ne kadarlık bir coin olduğunu buradan takip edebiliyoruz. Burada birden fazla cüzdanın aynı miktarlarda coin olması aslında bu coin'i yaratanın birden fazla cüzdanla kendine alım yapmış olmasını ifade edebilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken asıl değer tokenların ya da coinlerin birkaç kişinin elinde olmaması. Ne kadar çok hesapta varsa o kadar çok olumludur. 2491 hesapta bu coin'in olduğunu görüyoruz ama bunların çoğu
bu coin'i yaratanın cüzdanı da olabilir. Çünkü değerler neredeyse aynı. Bu da insanı korkutmuyor değil. Burada almak istediğimiz coin'i honeypot dedektör gibi yerlerden konfirme etmemiz gerekiyor. Yani burada olası tuzaklara karşı, dolandırıcı ataklarına karşı coin'i kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? Bunu sağlayan siteler var. Google'a gelip honeypot dedektör diye arattığınızda burada çeşitli siteleri bulabilirsiniz. Buradaki sitelerden hangi ağı kullanıyorsanız coin kontratını arayıp detaylı bilgi alabilirsiniz. Burada geldiğimizde bizim için ilk etapta önemli olan şey honeypot'ın kapalı olması. Yani böyle bir tuzak olmaması. Bu ne anlama geliyor? Aslında bunun Türkçesi bal kovanı anlamına geliyor. Yani bal kovanına elinizi sokuyorsunuz ve eliniz orada kalıyor. Yani burada coin'i satın alabiliyorsunuz ama coin'i satamıyorsunuz. Eğer burası yes olsaydı, yani bu coin de honeypot olsaydı coin'i satın alabilecektik ama coin'i satamayacaktık. Yani burada dolandırılacaktık. Burada satın alma vergisi ve satma vergisi gibi de seçenekler var. Bu proje için bunları göremiyoruz. Fakat diğer projelerde büyük ihtimal siz görebileceksiniz. Burada bazı projelerde satın alma vergisini %0 ya da %1 yapıyorlar. Satma vergisini de %99 yapıyorlar. Bu ne anlama denk geliyor? Siz mesela coin'i sattığınızda 100 dolar alacaksanız, 100 dolar kazanacaksanız size 1 dolar geliyor. 99 dolar vergi olarak gidiyor. Yani burada bunlara da kesinlikle dikkat etmemiz gerekiyor. İlk etapta baktığımızda coin için her şey olumlu duruyor. Yani burada riskimizi alıp bir deneme yapabiliriz. Site üzerinden geldim. Burada buy var zaten. Direkt tıklıyorum. Ne kadar almak isteyeceğimi ve slipage'i soruyor. 0.08 diyorum. Yaklaşık 17 dolar yapıyormuş. 17 dolarlık bir alım yapıyorum. Burada slippage ayarınızı değiştirebilirsiniz. 1 ile 5 arası herhangi bir sayı olabilir. Burada değişen şu. Slippage aslında sizi koruyor. %1 yaptığınızda 18 dolara tekabül ederken %5 yaptığınızda 17 dolara tekabül ediyor. Ama burada yanlış işleminde önüne geçmiş oluyor. Ben %5 yapıp cüzdanı bağlayıp devam edeceğim. Cüzdanı bağla diyorum. Phantom cüzdanı seçiyorum. Phantom cüzdanımda zaten Solana var. Direkt buradan işlem devam edecek. Bağlıyorum. Şu anda cüzdan bağlantısı yapılıyor. Cüzdanımı bağladım. Buy diyorum. Burada işlem yapılıyor diyor. Bekliyorum. Zaten önümde de açıldı. 0.08 sol çekecek. 205'te Doge verecek. Kabul ediyorum. İşlem tamamlandı dedi. Bakalım işlemimiz tamamlanmış mı? Hemen kontrol edelim. Burada geldiğimde gördüğünüz gibi 18 dolarlık bu coin'den satın almış olduk. Cüzdanımızda da 18 dolar daha kalmış oldu. Şimdi gelin bunu Solana ağında değil de bir tane de BSC yani Binance Smart Chain ağında yapalım. Gözüme bir tane CZ'nin resmi olduğu bir token çarptı. Hemen tıklıyorum. Burada grafiğimizi görüyoruz. Hemen sağ tarafta bakıyorum. Burada likidite 14.000. Çok kötü değil ama iyi de değil. İşlem sayısı 679, volüm 65k ve makers sayısı 310. Buradaki 310 çok düşük bir değer. Yani buradaki coin'in hepsi satıcıya da ait olabilir. Burada makers'ın çok düşük olması ve likiditenin de nispeten düşük olmasından dolayı web sitesinin de olmamasından dolayı bu coin'i eliyorum. Burada daha az coin yaratıldığı için aslında bizim için yeni coin'lere bakıyorsak seçeneğimiz daha az. Burada değerlendirebileceğim bir diğer proje olarak Safio'yu buldum. Burada ilk başta girdiğimde yine dikkat ettiğim şeylerden ilki likidite değeri. Likidite değeri bu tarz projeler için 100.000 dolar olması güzel bir değer. Web sitelerine giriş yapıyorum. Burada web siteleri hazır aset olmasına karşılık güzel bir web sitesi var. Bu web sitelerin çoğu birbiriyle hemen hemen aynıdır. Burada coinlerin yazılımı da diğer coinlerle hemen hemen aynıdır. Çünkü meme coin oldukları için birbirlerinden kopyala yapıştır yapıyorlar. Fakat burada en azından bir siteleri olması artı bir durum. Geldiğimde bir de Twitter hesaplarına bakmak istiyorum. Twitter hesaplarında da 5000 takipçi varmış. Bunların çoğu bot da olabilir. Girip bakmayacağım. Ve şimdilik paylaşım da yapıyorlar. Şu paylaşım da aslında oldukça komik olmuş. Değerlendirilebilir bir proje olarak görünüyor. Benim de ilgimi çekmedi değil. Tabii ki dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. İşlem sayısına bakıyorum. Yaklaşık 10.000 işlem yapılmış. Önemli bir değer. Volümüne baktığımda 7.4 milyonluk bir hacim oluşturmuş. Ticaret değeri oluşturmuş. Bu da çok önemli. Makers sayısı da yaklaşık 2000. Yine güzel bir değer. Burada direkt Explorer işaretine tıklayıp BSC Scan üzerinden görüntüleyebiliyoruz. 1268 holder olduğunu görüyoruz. Burada kontrat okumayı bilenler varsa kontrat adresine de bakabilir.
Fakat dediğim gibi diğer projelerle muhtemelen kopyala yapıştır olacaktır. Holders kısmına geliyorum. Burada %8'lik bir cüzdan diğerlerinin %1'lik kısımda olduğunu görüyorum. Bunu da kontrol etmenizde çok büyük bir fayda var. Honeypot dedektöre gelip buraya kontrat adresini yapıştırıyorum ve kontrol et diyorum. Aşağıda bize tüm detaylar çıkıyor. Buradan güvenli bir şekilde geçtiğini görüyoruz. Yani risk içermiyor. Satın alma vergisinin 0, satma vergisinin 0, transferde de verginin 0 olduğunu görüyoruz. Bunlar çok önemli. Çünkü siz diyelim satış yapacaksınız. $100 gelmesini hedefliyorsunuz. Ama burası %99 oluyor. 99 doları vergiye gidiyor. Size $1 kalıyor. O yüzden bunların 0'a 0 olması çok önemli. Zaten burada bir değişiklik varsa bu coin dolandırıcılık için yaratılmıştır. Artık alım sağlayabilirim. Burada Trade on PancakeSwap var. Tıklıyorum. Burada Connect deyip hangi cüzdanı kullanıyorsak onu bağlıyoruz. Ben burada PancakeSwap için yani BNB için Trust Wallet'ı kullanacağım. Burada Trust Wallet'ı bağlamaya izin veriyorum. PancakeSwap'e Trust Wallet'ı bağlıyorum. Buraya Phantom da açıldı. Bunu kapatıyorum. Şu anda Trust Wallet'ım buraya bağlı. BNB kısmına gelip maksimum diyorum. Maksimum miktarda coin'den alacağım. Yani $19'lık alım gerçekleştireceğim. Swap diyorum. Burada 0.5 iyi bir değer. 0.5 yapabilirim. Çünkü bir hatayla karşılaşmak istemiyorum. Ardından onaylıyorum. Buradan onay veriyorum ve şimdi bekliyorum ki işlem gerçekleşsin. İşlemimiz gerçekleşti. Buradan da kontrol edebilirim. Kriptoyu içe aktar deyip içe aktardıktan sonra burada coin'imi görebiliyor olacağım. BNB ağını buluyorum ve buraya sözleşme adresini yapıştırıyorum. Daha sonra burada zaten gözüküyor. Token ekle diyorum. Burada tokenlarımı şu anda görebiliyorum. Eğer satmak istersem de tam tersi gelip maksimum yaptığımda bana buradaki değerini verecektir. Anlatacaklarım bu kadardı. Burada bu işlemlerin çok riskli olduğunu unutmayın. İlk başta meme coinler burada çıkıyor. Burada bulup satın alıp paranızı katlayabilirsiniz. Ama çok büyük bir risk içerdiğine ve yatırım tavsiyesi olmadığını da unutmamanız gerekli. Video beğenmeyi, kanala abone olmayı ve video yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.